Bu tarif için bir adet tüm tavuk kullanacağım. Kanatların uç kısımlarını bir bıçakla temizliyorum. Ve tavuğun bu uç kısmını da kesiyorum. Şimdi baharatlama kısmına geçiyoruz. Bu tarifi kuru salamura yöntemiyle dinlendirip pişireceğimiz için tuz bu tarifin olmazsa olmazı. Üzerini kapatacak kadar çok fazla eklemeden her yerini tuzluyoruz. Biraz lezzet vermesi için karabiber de ekliyorum. Güzel kızarsın diye biraz da kırmızı toz biber ekliyorum. Bu baharat karışımını tavuğun hem bu yüzüne hem de diğer yüzüne tamamen yedireceğiz. Tavuğun her iki tarafını da baharat ile kapladıktan sonra eğer zamanınız varsa en az 8 saat, zamanınız yoksa 2 saat boyunca üzeri açık bir şekilde buzdolabında dinlendiriyoruz. Tavuk ile birlikte birkaç sebze de pişireceğim. 2 patates, 1 soğan, 1 biber, birkaç diş de sarımsak kullanıyorum. Farklı sebzeler ile de zenginleştirebilirsiniz. Tüm bu sebzeleri gelişi güzel iri iri doğruyorum. Doğradığımız sebzeleri uygun bir kavanozun içine alıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi içine lezzetli bir su yapacağız. 1 tatlı kaşığı domates salçasını bir kasenin içine aldım ve üzerine biraz da kekik ekliyorum. Ve bir miktar su ekleyerek salçayı suyun içinde açıyorum. Salçalı suyu da kavanozun içine döküyorum. Kavanozun yarısına gelecek şekilde su doldurun. Şimdi tarifin başrol oyuncusunu sahneye alabiliriz. Bir fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı yerleştirdim ve kavanozu tepsinin tam ortasına koyuyorum. Ve buzdolabında dinlenmiş olan tavuğu da but kısmı aşağıya bakacak şekilde kavanozun üzerine yerleştiriyorum. Şu şekilde kavanoza tamamen geçiriyoruz. Tavuğu alt üst ayarda pişireceğimiz için üst kısmı ısıya çok maruz kaldığı için yanabiliyor. Onun için tavuğun üst kısmına 2 adet kürdan batırıyorum ve küçük bir parça pişirme kağıdı yerleştiriyorum. Bu sayede tavuğun üst kısmı yanıp diğer kısımlar daha beyaz kalmıyor. Eşit bir şekilde kızarmış oluyor. Şimdi fırına giderek tavuğu pişirelim. Özellikle et yemeklerinde ilk başta dereceyi yükseltmek, daha sonra düşürmek etin dış kısmını daha çabuk bir şekilde kabuk tutmasını sağlayacağından dolayı içi daha sulu kalacaktır. İlk önce 250 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika, daha sonra dereceyi düşürerek 190 derecede ise 1,5 saat boyunca pişiriyoruz. Tavuğun ne kadar iyi piştiğini göstermek için buttan şöyle tutuyorum ve çekiyorum. Tavuk göğsü kuru bir et olmasına rağmen alttaki buhardan dolayı göğüs eti bile yumuşacık oluyor. İçi sulu, dışındaki derisi kızarmış. Oldukça lezzetli bir tarif oldu. Kavanozdaki sebzeleri de suyuyla birlikte artık dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Patateslerin pişip pişmediğini de şöyle göstereyim. İçindeki tüm sebzeler gayet iyi bir şekilde pişiyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.